Bak şimdi oradan başladı, görüyor musun? Bak ince ince sızıyor. Bak şimdi gelecek birazdan ve akacak oradan. Evet, başladı bak damlamaya. Yani fabrika bu hızda yağ üretim yaparsa zaten çalışmaz, iş yapmaz. Ama bizim şifa amaçlı yapıyoruz bunu. Aşkın hikayesi uzundur, bağlar yolları sırayla. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kuzey Ege'de mucit olarak tanınan Erdal Özen'in evindeyiz. Burası Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere köyünün bir mahallesi olan Kokulutaş. Şimdi burada Erdal Özen'in kendi zeytin ağaçlarından, zeytin bahçelerinden topladığı zeytinlerle zeytin sıkımı gerçekleşecek. Tabii bu zeytin sıkımını da yine kendi ürettiği taş değirmende sıkacak. Hem bunları sizlere göstereceğiz hem de zeytinyağı ile ilgili sizlere bilgiler alacağız. Tabii burada yine etkinliğe katılan konuklar var. Yine Kuzey Ege Dayanışma grubundan katılan arkadaşlar var. Onlara da söz hakkı vereceğiz. Onlara da mikrofonu uzatacağız. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Bu aşkın hikayesi uzundur, bağlar yolları sırayla. Arda arda geçti kaç mevsim. Evet arkadaşlar, uzun bir süredir Arin'i de videolarımızda göremediniz. Çok merak edenler olmuştu. Evet, Şimdi... çünkü okulum vardı. O yüzden çekimlere gelemiyordum. Evet. Şimdi de Erdal abinin zeytinyağı tadım şenliğindeyiz. Bugün biraz ortamı bize gösterebilir misin Arin? Tamam. Hem tanıtarak hem anlatarak. Burası böyle ana bölüm gibi. Evet. Herkesin toplandığı yer burası aslında. Şurada bir tane atölye var ama daha bitmemiş. Evet. Onun için gösteremiyorum. Burada atölye var. Bakın burada da bir sürü araba birikmiş. Biraz sonra zaten Demet ablayı da buraya çağıracağız, konuşacağız. Burası ana bölge yani. Yukarıda bir ev var. Yani kümes vardı. Onu konuk evine çevirmişler. Yani misafir evi diyelim. Evet. Misafirler gelip oraya gidebilir. Sonra biraz yemek masasının tarzı. Evet. Yine ahşap masa çok güzel olmuş, böyle kapı gibi, çok güzel. Tabii herkes yediği için kalmamış. Burada zeytinyağı sıkım yeri var. Ama içerisi çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Zeytinyağı kokusu var. Bu taşlar dönüyor. Evet. Ve buradan geliyor. Yağ geliyor değil mi? Evet, zeytini tamamen dolu bir şekilde, yani toplandıktan sonra yıkayıp buraya döküyorlar. Burada taş değirmende döndürüyorlar. Sonra da yağını çıkarıyorlar burada arkadaşlar. Sonra da posasının fazla olduğunda da böyle kaplar kare haline getiriyorlar ve şuraya sürüyorlar hadi. Bak şuraya, bunda böyle ayrıca sıkıyorlar. Sürüyorlar ve böyle basıyorlar buradan. Evet. Basıyorlar, süzüyor işte. Senin buradan izleyenlere söylemek istediğin, mesaj vermek istediğin bir şey var mı? Tavsiye ediyorum. Bu köye gelin ve
Mucit Erdal'ı görün. Teşekkürler Ali. Rica ederim. Merhabalar. Merhabalar Denizciğim, hoş geldin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erdal abinin eşi Demet abla. Yaklaşık kaç yıl oldu evleneli? Bizim 2'yi doldurduk. Mimarımız sensin yalnız. YouTube'da izledikten sonra bizim evliliğimizin mimarı her zaman söylüyorum sevgili Deniz'le Sibel. Orada izledikten sonra gelip yerleşme kararıyla birlikte artık burada yeni bir yaşam başladı. Devam ediyoruz hayata. Abla şimdi seni tanımayanlar için kısaca bir kendinden bahsederek bugün burada düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki bugün tadım etkinliği düzenliyoruz. Soğuk sıkım, zeytinyağı sıkımı, Erdal'ın alanı. Zeytini tanıtıyor, anlatıyor ve birçok doğru bilinen, yanlış bilinen doğruları izah ediyor. Ve kazan başında insanlara anlatarak zeytinyağının özelliklerini sunuyor. Ve dostlarımız, sevdiklerimiz gelsin, tatsınlar hep birlikte. Öyle bir hem vakit geçirelim, hem tanışalım, hem zaman geçirelim diye böyle bir süreç yaptık bugün cumartesi. Kim söylüyordu demin? Kızlar kimin sesiydi o? Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun, afiyet Merhaba, olsun. ben Fadime. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Fadime, sen nasılsın? Tanımıyorum ama nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, Hoş Her geldiniz. şey çok güzeldi. Afiyet şeker olsun. Çay da alın lütfen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Merhaba. Perihan gelmiş, hoş geldi. Haydi türkülere devam edin. Sesler senden de, hadi bakalım. Merhabalar. Evet, merhaba Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi ben de kendimin davetlisi olarak bir dalayım dedim bakalım bir şey masaya neler var neler yok. Ama burada- masada da yok yani yağlar. Vallahi burada kendi yaptığım yağ. Mandalinamız burada. Yaprak sarmalar burada. Peynir, köy peyniri hakiki. Salça hakiki köy salçası, gün kurusu, güneş kurusu. Onu da zeytinyağında nasıl ben tükettiğimi burada göstermiş olayım canlı canlı. Böyle bunları sürüyorum. Ondan sonra da üzerine böyle bol bol bu çiğ yağımızı koyuyoruz. Böyle başka bunlar yeterli. Şimdi böyle. Evet, bu zeytinyağını böyle tüketin. Evet, tadım Ben yap. böyle tüketiyorum. Bir dakika oraya geçme. Gel gel. Hakiki keçi peyniri, salça. Birsen abla hoş geldin. Hoş gördük. Ben Erdal abiye bir isim koydum. Şirin Baba. Tam Şirin ve Şirineler bunlar burada yaşıyorlar. O hayatı yaşıyorlar. Emeklerine sağlık. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Tadına baktınız mı? Tadına Baktım, her şey çok güzel. Her şey çok güzel, lezzetli. Tas sıkım zeytinyağları, salçaları, peynirleri. Hepsi el emeği. Hiçbir katkı maddesi yok. Herkes sipariş verip alabilir sağlık için. İnce bir hüzündü kömür karası gözleri, yakar içimi yakar. Ornacıyım. Atölyem vardı Küçüköy'de zaten. Sonra bu icatları yaptım. Bunlar tabii faydalı icat yani ama benden başka yapan olmadığı için yine icata giriyor. Burada kendi zeytinimi sıkmaya başladım işte. Doğal bir şekilde ben şey yapıyorum. Eski sistemi ben değerlendirmek istiyorum. Çünkü ne varsa eskilerde var. Dedim kendime bir makine yapayım. Hem oyalanırım hem de şöyle temiz, kaliteli, sağlıklı bir zeytinyağı yerim. O böyle o gelişti. biraz bunun yapım sürecini anlatabilir misin? Mesela kullandığın malzemeler ne içinde? Şimdi bu görmüş olduğunuz kazan krom. Zaten diğer tezgahlar hepsi kromdur. Taşları zaten granitten işliyorum kendim. Altında da bu yine taş var. Bu taşlar taşın üstünde çalışıyor yine. Temizlemesi kolay, hijyenik, uzun ömürlü.
Bu tarafta da mesela ayrıca başka bu, makinelerin de var. Onları da burada tanıtabiliriz. da şey yapıyoruz, evet. Burada da hamurumuzu, bu çıkan hamuru buraya böyle seriyoruz malayla güzelce bu torbalara. Bu torbaları da dokutuyorum zaten. Misinadan dokunuyor bunlar. Bu torbaları prese koyuyoruz. Burada işte bu krom kazanın üstüne diziyoruz bunları. Bunlar dizildikten sonra işte hidrolik elle basıyoruz. Kirikodu sistemle. Böyle. Zeytinyağı Buradan sızıyor. İşte yavaş yavaş sızıyor böyle yağ. Yani soğuk sıkım dediğimiz olay bu. Evet. Ondan sonra burada biriken yağı da üstüne zaten yağ birikiyor. Altında posası kalıyor. Kalan posayı da ağaçların dibine döküyorum. Gübre olarak. Çıkan yine pirinaları da yakıt olarak yine gübre olarak da kullanıyoruz. Evet. Çevreci bir makine. Kendi akışında. İstersen çalıştırayım makineyi. O damla damla Evet, bir görelim. şey yapıyor. Biraz önce ses olmasın diye kapatmıştık arkadaşlar. Bak şimdi oradan başladı, görüyor musun? Bak ince ince sızıyor. Bak şimdi gelecek birazdan ve akacak oradan. Evet, başladı bak damlamaya. Yani fabrika bu hızla yağ üretim yaparsa zaten çalışmaz, iş yapmaz. Ama biz şifa amaçlı yapıyoruz bunu. Burada da süzülüyor değil mi? Bu... Evet, burada da sızıyor işte. Esas şifalık olan yağ bu. Tortusunu da diğer... Tortusunu da süzüyoruz dinlendiği zaman. Bir altta çıkan yağı da görebilir miyiz? Bir alta çıkan yağ da bak böyle oluyor. Evet. Gördünüz mü? Evet. Çok güzel. Evet. İşte bu yağda filtre etmeden bu halde yemeklik. Ama soğuk olarak tüketmek zorundayız. Bununla sıcak olarak kullanmıyoruz bunu. Yemek pişirmiyoruz bununla. Pişmiş yemeği yerken üzerine döküp yiyoruz. Piştiği zaman bir zararı var mı ya da... Ya içindeki faydalı mineraller yanıp ölüyor. Ölüyor. He. Yani Onun için fabrikalardaki yağdan yemek pişirin diyoruz. Bunu da üzerine yerken soğuk olarak tüketirseniz bu şifalı. evet. Tekrar teşekkür ederiz. Güzel bir ortamdayız. Hoş geldiniz. Hoş biz geldiniz. çok yakın bir köydeyiz. Küçükçetmi köyündeyiz. Orada yeni yaşamaya başladık. Bu köyü de yeni keşfettik. Aslında buradaki ortamı ve üretilen ürünleri tadımlarını yaptık. Gayet hoş, güzel bir ortam. Zeytin ağaçlarının altında bu mevsimde oturabilmenin zevkini yaşıyoruz. Ne Tekrar güzel. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Aysel Hanım da bu bölgeden, bak o da gelmiş, yerleşmiş Evet. güzelce bir sürü. 2002'de geldim ben de. Avrupa'da 50 yıl yaşadım. Burayı gördüm. Dedim burası bir cennet. Gerçekten öyle bağırdım yani. Işıklar yok, yollar yok doğru dürüst. Hoşuma gitti. Böyle bir güzellik, yani bir cennet diyebilirim. Çok verimli toprakları var. İnsanları sıcak. Ben de İstanbul'dan geldim. 5 sene oldu buradayım. Önce Avcılar'da oturdum. Sonra Narlı Mahallesi'ndeyim şimdi. Çok memnunum, mutluyum doğayla baş başa yaşamaktan. Aliye ben. Ben yıllar önce, 20 sene önce tanıdım bu körfezi. Ve 20 sene önce tanıdım, ev aldım. Yazlık geldim. Sonra tamamıyla geldim. İstanbul'da da yaşıyorum ama daha çok burada yaşıyorum. Burayı seviyorum.
Buradaki evi de bıraktım, karavana geçtim. Doğal yaşamak her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum. Betondan da kurtuldum. Kaz Dağları müthiş bir yer. Müthiş müthiş. Türkiye'nin en cennet köşeleri, hatta dünyada 2. oksijen çadırı olduğunu da biliyoruz. Buranın kıymetini, değerini bilmeye davet ediyorum herkesi. Bilenler zaten çok ama bilmeyenleri de görüyoruz. Bunun için Kaz Dağları'na sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Kaz Dağları gibi Türkiye'nin her yeri bir cennet, sahip çıkalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Konuşmak isteyen? Birsen ablacığım. Evet, buyurun. Merhaba, ben Birsen. Merhaba. Demet Hanım'la Erdal Bey'in daveti için teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin kızı olarak cennette yaşadığımın farkındayım. Herkesi de bu cenneti korumaya davet ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Zeytin Çiçekleri Koromuz. Evet. Tanıtacaklar kendilerini. Dostlarımız onlar da. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz Körfez'in tek kadınlar korosu. Bölgemizin isminden de esinlenerek Kaz Dağları'na yaraşır Zeytin Çiçekleri Kadınlar Korosu'nu kurduk. Şefim Ahmet Gödemen'le beraber. Burada amaç tek olup ego yarışı değil. Bilakis bütün Türkiye'nin her yerinden gelen kadınları eğitimli eğitimsiz kucaklayıp bir ses olup tek yürek olup kadın dayanışmasına el vermek. Bugün de Demet Hanım'ın bu güzide organizasyonuna, Çiçek arkadaşımızın da kurmuş olduğu organizasyonun ilk meyvesi, destek olmak için geldik. Tadımlardan hepsinden tattık. Çok güzel lezzetlerimiz var. Zeytin çiçeklerimizden Çiçek bizim arkadaşımız böyle bir organizasyon, Demet Hanım da evet aynı şekilde böyle bir organizasyon yapmışlar. Ben de dedim ki burada olayım. Gönül rahatlığıyla geldik. Umarım herkes memnun kalır. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. Dilek Gençay, 15 yıldır hatta 20 yıla yakındır Kaz Dağları'nda yaşıyorum ama ilk kez böyle bir organizasyona Çiçek Hanım sayesinde vesilesiyle buraya katıldım. Çok keyifli, çok harika, inanılmaz güzel bir atmosferdeyiz. Çıkın gelin. Demet Hanım'la tanıştık. Çok beğendim. Bundan sonra yağlar belli ki Demet Hanım'dan alınacak. Teşekkür ederim. Güzeli, doğanın içerisinde. Harika. Çok teşekkür ederim. Daha İyi ne ki olsun. varsınız. Daha Çok ne olsun. teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz. İyi ki Organizasyon varsınız. için de Çiçek Hanım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Takipçilerimize, dostlarımıza Çiçeği zaten tanıyorlardır. Ona teşekkür etmek istiyorum herkesin huzurunda. Güzel organizasyonu yaptı bizimle. Çiçeği organizasyonu kurdu bu arada. Açılışımızı, tadımımızı düzenledi. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hep birlikte yaptık. Sen de bir şeyler söyle. Ben Çiçek Yeşilbaş. Ben de buralarda yaşıyorum. Kaz Dağları'nda yaşıyorum. İstanbul'u terk edeli 20 yıl oldu. Burada yaşıyorum ve burada tabii aslan ses sanatçısıyım. Türk halk müziği okuyorum. Ama artık böyle özel etkinlikler olduğunda gidiyorum, sahne yapıyorum. Onun dışında bir organizasyon şirketi kurduk. Çiçero diye. Sağ olsun Demet ablamın da çok desteği oldu. Her zaman yanımda oldu. Hep birlikte. Her zaman bir anne, bir abla şefkatinde yanımda oldu. Ona çok borçluyum. Çok canımsın. Paylaşınca güzel. Ve ilk organizasyonumuzu burada yaptık. İnşallah herkes mutlu olmuştur. İnşallah bundan sonra daha güzel organizasyonlara kapılarımız açılı ve oralarda da yaptığımız işlerle kendimizi göstermiş oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız bizi bugün yalnız bırakmadı. Yanımızda oldular. Soğuk sıkım zeytinyağımızı tanıttık ve bu civarda bilmeyen çok insan var ve onlar da bunları görmüş oldular. Tatmış oldular. Ve burada hep birlikte olmak, sımsıkı sarılmak, böyle günlerde tabii paylaşmak çok önemliydi ve dostlarımız da bunu gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, şimdi bugün etkinlikteyiz. Burada da yine bir arkadaşımız var. Ali Osman Tunç. Onun da yine YouTube kanalı var. Seni de tanıyabilir miyiz Ali Osman? Merhaba abi. Öncelikle. İsmim Ali Osman Tunç. Ayvacıklıyım. Çanakkale Ayvacık ilçesinde yaşıyorum. YouTube kanalım var. Daha yeni açmış olduğum bir kanalım. Yaklaşık 17-18 tane videom var. Benim amacım, benim konseptim yine Deniz abi gibi. Gerçi Deniz abi benden daha profesyonel, benim ustam diyebileceğim bir seviyede. Köy tanıtımları yapmak arkadaşlar. Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Lapseki, Çan, Çanakkale bölgesinin bütün köylerini tanıtmak. Evet. Böyle konseptimiz. Şu an kanalımız iyi gidiyor. Yani daha çok yeni bir kanalımız. Söylemiş olduğumuz gibi 1300 küsür takipçimiz var.
1341 olması lazım abi. Çok iyi. 1000'i geçmişsin. Yani inşallah Deniz abi gibi biz de ilerleyen zamanlarda 140 bini bulabiliriz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Sağ ol abi. Sağ olasın. Kuzey Ege Dayanışma Grubu'ndan da bazı arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşmek, konuşmak istiyorum. Evet, merhaba Günay. Merhabalar, ben Günay Kuş. 3 yıl önce İstanbul'dan taşındım. Edremit'te şu an oturuyorum. Arkadaşlarımızla böyle etkinliklerde her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Dayanışma şeklinde. Her şey çok güzel burada. Tüm arkadaşları yine etkinliklerimizde görmek isterim. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim Deniz. Burada da dostlarımız var. Kendilerini tanıtmak isterlerse buyurun. Şöyle vereyim size. Siz de kendinizi tanıtınız. Evet, Lütfen hoş ben geldiniz. Ali Karakoç. Güre'de kalıyorum. Bugün burayı ziyarete geldik. Hakikaten de doğal, tam her şeyi burada gördük. Ben Mustafa Yaman. Evet. Biz de Altınoluk'tan geldik. Çok güzel, yerinizi çok beğendik. Doğal olarak oldukça güzel. Soğuk sıkımı da burada gördük ilk olarak. Ne güzel. Taşlık Beğendiniz sıkımı. mi tadını? Çok Nasıl beğendik. buldunuz? Tadı da güzel. Çok güzel. Hayırlı işler dileyeyim. Çok İyi teşekkür günler ederim. dileyeyim. Ben Emine, bu bölgede yaşıyorum. Bu çok güzel bir organizasyon oldu. Zeytinden yağa kadar takip etme şansımız oldu. Ve yağlar çok güzel. Bütün dostları bekleriz. Teşekkür ederiz. Mevsim unutamam, unutamam. Ardarda geçti. Kaz Dağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan'la birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsederek Kaz Dağları ile ilgili bilgiler verebilir misiniz? Ben Tokat Erbağlıyım. 1957 doğumluyum. Bir köy enstitüsü mezunu öğretmenin ve bir evde çalışan kadın Hatice'nin kızıyım. Ortaokulu Erbağ'da okudum. Sonrasında İstanbul'da Robert Koleji bitirdikten sonra da Ankara'da ODTÜ'yü bitirdim. İnşaat mühendisi oldum. 22 sene kamuda çalıştım. Sonra hayalimi gerçekleştirmek üzere emekli olup bu bölgeye yerleştim. 2002 yılının Ekim ayında Nusratlı Köyü'nde bulduk kendimizi. Bu arada bir de zeytinlik aldık. Emekliliğimizde zeytinlerle meşgul olalım diye. ODTÜ'lük ruhu tabii bizi bırakmadı. Sessiz sakin yaşayalım diye hayal etmiştik. İşte kitap okuruz, müzik dinleriz, resim yaparız, seramik yaparız falan gibi. Ama bölgedeki çeşitli sorunları, eksikleri görünce ODTÜ'lük damarımız yine kabardı ve örgütlenme çalışmalarına hemen başladık. Nusratlı köyümüzde bir dernek kurduk. Köyün kültürel, sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla. Nusratlı Köyü Kültür Turizmi ve Dayanışma Derneği'ni kurduk. Köyün ileri gelenleri, işte eski muhtarları, bilirkişileri, hatırlı kişileriyle falan beraber her evden hem bir kadın hem erkeğin üye olmasına özen gösterdik ki toplumsal cinsiyet eşitliğini de sağlamış olalım diye. Köy derneğimize çok güzel projeler gerçekleştirdik. Bir Nusratlı Köyü Turizm Gelişim Projesi hazırlayıp Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na başvurduk. Dernek, muhtarlık ve işte Ayvacık Meslek Yüksekokulu ile beraber. Köydeki eski okulu tadil ettik. Orada bir satış merkezi oluşturduk. Doğal ürünler satış merkezi. Kadınlara işte ev pansiyonculuğu, turizm gibi eğitimler verdik. Civardaki uygulamaları, turizm uygulamalarını falan gösteren işte geziler falan düzenledik. Ve çok başarılı bir şekilde kadınlar artık para kazanmaya başladılar. Güçlenmeye başladılar. O çalışmamız bir yandan devam ediyor. Bu bölgedeki işte başka bir mücadele alanımız da yerel kalkınma dışında doğa koruma çalışmalarıydı. Bunun başlangıç noktası Bahçedere'deki bir altın madeni projesiydi. Bahçedere köyünde Fatma Kayası'nda. Onunla o kadar ciddi bir böyle mücadele yükselttik ki proje geçemedi. Enerji Bakanı projeyi geri çekmek zorunda kaldı. Ondan sonra fark ettik ki aslında bütün Kaz Dağı'nın çoğu bölgesinde maden ruhsatları verilmiş durumda. Bayramiç, Çan ve merkez köyler, Kirazlı, Cazgırlar gibi köylerde de projeler olduğunu fark ettik. Bu sefer onlarla mücadele etmeye başladık.
Kirazlı direnişimiz, Alamask oldu, kovduğumuz direnişimiz tabii bütün Türkiye'ye mal oldu. O mücadeleyi kazandık. Ama arkası ne yazık ki bitmiyor. Biz bir projeyle uğraşırken bir başka projenin ruhsatının verildiğini görüyoruz ve sondajların başladığını görüyoruz. Şu anda Biga Yarımadası'nın %78'i metalik madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda. Bunlar peyderpey ihale ediliyor ve işte karşımıza çıkıyor. Oradan oraya koşuyoruz diyelim adeta. Bir Çanakkale'ye bir Balıkesir'e koşuyoruz. Gerçekten şu anda bir karış yer kalmadı ki maden ruhsatıyla ruhsatlandırılmasın. Bütün bunlarda hiçbir kamu yararı yok. Şirketlerin tamamen çıkarları ve rant anlayışları var. Kamu madenciliğine dönüşülmediği sürece, madencilik politikaları değişmediği sürece ülkemiz tamamen ranta dayalı, sermayenin çıkarına dayalı bir şekilde madencilik politikasını yürütüyor olacak. Tam sessiz sakin emeklilik yaşayalım derken kendimizi bu çok yoğun mücadele içerisinde bulduk. Gördüğünüz zaman duramıyorsunuz, sessiz kalamıyorsunuz, mücadeleye başlıyorsunuz. Bu sefer bir projenin arkasından değeri geliyor. Uğraştıkça fark ediyorsunuz ki durum çok ciddi. Yalnız bizim bölgemiz değil, ülkenin her tarafında da benzer bir şekilde madencilik faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Çok acımasız, çok vahşice ve bütün oralarda destek olmaya çalışıyoruz. Ben Tokat Erbağlıyım. Pandemi döneminde ailemin yanına gitmiştim onlara destek olayım yaşlılarıma diye. Bir baktım ki o dönemde bile pandemi koşulları bile beklenilmeden, yani o dönemin sonuçlanması beklenmeden maden ruhsatları verilmiş ve şirketler dağda sondaj aramaya başlamışlar. Benim köyüme yakın yerlerde, memleketime yakın yerlerde. O koşullarda ben o dönemde köy Erbağ'ın köylerini, Taşova'nın, Niksar'ın köylerinde dolaşarak altın madencinin zararlarını anlatmaya çalıştım. İşte o dönemde işte pandemi, Covid'e yakalandık, ailecek hastalandık falan. Yani çok acımasız bir şekilde bu faaliyetler sürdürülüyor. Madenciliğin ihtiyaç kadar çıkartılması lazım. O da gerçekten vatandaşın, yurttaşın ihtiyacı kadar. Yoksa işte başka ülkelerin maden ihtiyaçlarını bizim ülkemizden karşılaması gerekmiyor. Çünkü madencilik her halükarda doğaya zarar veren bir faaliyet. Bunu biliyoruz. Maden çıkartmak için yerin üstünü işte önce ağaçları keseceksiniz, temizleyeceksiniz. Sonra yerin altından çıkartacaksınız eğer galeri usulü çalışmıyorsanız. Ve bu arada hem orman ekosistemi yok oluyor, hem tarım alanları varsa onlar yok oluyor, yabani hayat yok oluyor. Bir de artık günümüz madenciliği tamamen kimyasal fabrikalara dönüştüğü için siyanür, sülfürik asit gibi bir sürü kimyasallar kullanılıyor. Bütün bu kimyasallar da hem havayı hem suyu hem toprağı kirletiyor. Döngüyle beraber de gıdalara geçiyor ve doğrudan insan bünyesine de giriyor. O nedenle çok çeşitli hastalıklara yol açıyor. İşte başta kanser, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, çeşitli anomaliler gibi çok fazla hastalıklar meydana geliyor madenciliğin yapıldığı bölgelerde. Bu nedenle madencilik zaten kirletici bir faaliyet. Bunun çok acımasızca, vahşice yapılması halinde daha da kirletici hale geliyor. Madenciliğin böyle çok gerçekten çevreyi koruyacak şekilde çok zor ama ancak o şekilde yapılması koşuluyla kabul edilebilir. Bir de başkalarının ihtiyaçları için değil, gerçekten kendi ülkemizin, kendi ihtiyacımız için madencilik çıkarmak lazım. İşte başka ülkeler kendi ülkelerinde altın madenciliğine izin vermezken, çünkü çok kirletici bir sektör. Bizim ülkemizin her tarafında kol geziyorlar Avrupalı, Amerikalı, Avustralyalı, Kanadalı şirketler. Baktığımız zaman kendi ülkelerinde yapamadıklarını bizim ülkemizde yapıyorlar. Tabii bizim yerli şirketlerimiz de bunlardan az kalır değil. Hepsi hemen hemen bu sektöre girmiş durumda, madencilik sektörüne. Çünkü çok karlı bir alan açısından, şirketler açısından da. Onun için madencilik faaliyetlerinin çok dikkatli, ölçülü, çevreye zarar vermeden ve ihtiyaç kadar ve kamu eliyle, kamu politikalarıyla yapılması lazım. İklim krizinin etkisini bu yıl çok korkunç bir şekilde bölgemizde de görüyoruz. Zeytin hasatında görüyoruz. İşte bizim de bir zeytinliğimiz var. Her zaman bu zamanlarda toplardık. Tarlaya gittik. Zeytinler küçücük, siyahlaşmış. Toplasanız ne kadar da bir yağ verimi olacak. Bütün bu hem enerji politikaları hem madencilik politikalarının işte yol açtığı ve inşaat sektörünün, endüstriyel tarımın yol açtığı iklim krizinin etkisini şu anda bölgemizde çok acı bir şekilde hissediyoruz. Bunun zararını hepimiz çekeceğiz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Bu arada hani sizi sosyal medyada takip etmek isteyenler için bir sosyal medya hesabınız varsa söyleyebilir misiniz? Derneğimizin hesaplarını takip ederlerse çok seviniriz. Kazdagi Koruma hem Instagram hem Facebook hem Twitter'da. Kaz Ayağı, yeşil Kaz Ayağı logolu logomuzdan da bulabilirler. Benim de Süheyla Dogan. Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilirler. Takip ederlerse ve paylaşırlarsa çok seviniriz. Böylece daha fazla insan öğrenir ve daha kamuoyu oluşturmamızda faydası olur. Teşekkürler. İklim krizine karşı mücadelede hep birlikte. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.